Evet arkadaşlar, herkese selam. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün benim için de heyecanlı bir gün. Daha önce Instagram'dan paylaştım. Bilen arkadaşlarım var ama malumunuz yakın zamanda Tiger'ı satışa çıkardık. Motoru yeniledik. Kısmetse bu arkadaşımızla. Bugün de gerçek anlamda böyle keyifli bir sürüş yapacağız. Anahtarı da şurada unutmayalım. Aslında motor alalı bir süre oldu. Geçtiğimiz hafta almıştım. İkinci el olarak aldım. Yılı itibariyle bakım zamanı gelmişti. Bakım için servise bıraktım. Birkaç aksiyon dedikleri işlem varmış garantiyle ilgili yapılması gereken. Onlar yapılması vesaire falan derken bir 3-4 gündür servisteydi. Az önce teslim aldım. İlk defa mikrofonumu taktım motoru teslim aldıktan sonra. Bir mikrofondu, kameraydı vesaire falan. Bir setupla şöyle bir Şile yollarına gidelim istiyorum. Beraber bir deneyelim. Ama ondan önce en sevdiğimiz şöyle güzel bir ılık marş. Soğuk da denmez ama beraber bir can verelim alete. Evet. Arkadaşımız böyle. Klasik boxer. Hafif sağa doğru çekiyor. Birazcık kurcaladım. Bir miktar aşina oldum. Tabii her ne kadar kolay olarak adlandırılsa da yine de yenilik her zaman için bir miktar zaman gerektiriyor alışmak için. O yüzden ben de bir süre temkinli kullanıyorum. İlk etapta tabii yabancı adığım şeyler var. Bunları yolda konuşuruz ama şöyle bir beraber üstüne geçelim. Bir tur yapalım. Şu an için ön tarafa henüz CarPlay ayarlayamadım. Bir çigi almayı düşünüyorum ama bir yandan da mobil uygulaması hoşuma gitti. Onu kullanıyorum. Şimdi tabii motosikletin yazılımını güncellediler. Muhtemelen bütün bağlantı vesaire gitti. Ben şununla bir ilgileneyim dostlar. Sonrasında beraber yola çıkarız. Oo, fren bayağı sertleşmiş. Fren sıvılarını değiştirdiler. İlk yıl BMW'de fren sıvıları değişiyormuş. Sonra 2 yılda birmiş. İlk etapta en çok zorlandığım tabii ki kornaydı, sinyaldi. Onlar oldu, özellikle kornanın yeri. Ama genel itibariyle motor daha büyük ve ağır olmasına rağmen düşük hızlarda hemen hemen diğeri kadar, hatta diğerinden daha rahat ettiğimi söyleyebilirim. Geç kardeşim, geç. Tabii yine de hafta sonu bir kullandım ama araya zaman girdi. Hala kas hafızam diğer motor. Trafiği sevmiyoruz her ne olursa olsun. En çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi böyle hafif durmalarda otomatik hold durumunu alıyor. Senin frene basmana gerek kalmadan onu sabit tutuyor. Hareket ettiğin zaman ya da şöyle bir frene bir dokunduğun zaman ayağınla ya da elle devreden çıkıyor tekrar. Sağ eli boşaltmak için sol el debriyajda bile güzel bir özellikmiş. Bakıma götürene kadar pek çok ilk kez BMW kullanan insan gibi vites geçişleri konusunda çok şaşırmıştım diyeyim. Şaşırdım mı derken izlediğim incelemeler neticesinde alıştırmıştım kendimi aslında bunu ama yine de insan şaşırıyor gerçekten. Triumph gibi vites geçişleri kusursuz bir motosikletten sonra böyle direkt dalmış gibi oluyorum ortasından ama her şeyi eğrisiyle doğrusuyla yeni mala aşık olmadan değerlendirmeyi severim. Bu motosikletin pek çok özelliğini çok sevdim. Ama hani bana bir şey söyleyin, bu motosiklette ne kötü deseler, tabii ki önceki modellerini kullananlar belki daha zor şeylerle karşılaşıyorlardır ama özellikle 1-2 arası geçiş. Geç abi geç. Oradan sinyal verdin ama yine de biraz iddialı. Vites geçişleri çok sert. Muhtemelen hani şaftın da etkisi olabilir. Motorun çalışma karakteriyle ilgili de olabilir. Böyle 1-2 arasını debriyajda yapmaya alıştım. Açıkçası Triumph'da, Tiger'da hemen hepsini quick shifter'la kullanıyordum. Onda da tabii ki bazı devir aralıklarında çok düşük devirlerde zorlarsan biraz daha sarsıntılı oluyordu ama bir zaman sonra eliniz ayağınız o kadar alışıyor ki
hangi anda vites atarsam pürüzsüz geçeceğine alışıyorsunuz. Ben birinci vitesten ikiye geçerken bile bazı arkadaşlarım, Tiger kullanan arkadaşlarım hala debriyaj kullanıyorlar. Ben çok alışmıştım. Klik diye geçiyordu. Bunda da denk getirirseniz daha sarsıntısız oluyor ama hani aldığımdan beri şu an vites geçişleri sanki biraz yağ değişiminin de etkisiyle olabilir. Sanki biraz daha iyi hissettirdi. Acaba motor sesi nasıl geliyor çok merak ediyorum. Selenin altında bir yere koydum yine diğer motorda olduğu gibi. Hadi quick shifter. Düştü, güzel düştü bu sefer. Bak o kadar laf ettik kendisine. Sarsıntısız düştü. Aslında arttırırken daha çok sorun var. Bakın deneyelim. Şurada kalkışta bir çok bağırttırmadan düşük devirde bir vites atalım ikiye. Şırak diye sesi bakalım duyabilecek miyiz? Evet kalktık. Çok şey yapmadan. Ses çıkmadı ama bir öne atmayı görmüşsünüzdür. Ama düzelmiş. Bayağı düzelmiş yağ değişimiyle. Bence. Güzel olmuş. Hadi girmeyelim. Hadi. Canımızı sana emanet etmeyelim. Otobana gideceğiz. Hadi bakalım. Okudun mu? Peki. Şu adaptif hız sabitlemeyi de bir deneyelim bakalım. Bence gereksiz bir özellik ama 135'e ayarladım. Öndeki arabayı gördüğü için 113'te 114'te duruyor. Sola geçersem hızlanır herhalde. Gaz verirsem yine de beni dinliyor mu? Dinliyor. Sola geçelim bakalım. Evet artık kendisi hızlanıyor 135'e kadar. Bizim kutsal topraklara, sevdiğimiz yerlere geldik. Aslında geçtiğimiz hafta da burada arkadaşlarla bir tur attım. Böyle hafiften ısınıyormuş gibi olmuştum ama bu arada şurada sevdiğimiz bazı gözlemeciler yanmış. Onlara da çok üzüldük. Geçen hafta gördük. Ama herhalde kısa zamanda tekrar dikecekler bayağı. Ya motorla ilgili pek çok şeye hızla alışıyor insan. Ama ben hani görece biliyorsunuz çok eski korkunç tecrübeli bir motorcu değildim zaten. Ama zamanla tecrübede de üzerine koya koya Tiger için rahat hissedeceğim bir noktaya gelmiştim. Bu motora geçince en çok dikkatimi çeken, en çok zorlandığım konu yine virajlar oldu. İster istemez diğer motora alıştıktan sonra bunda böyle bir, her ne kadar motorun kapasitesinin çok daha iyi olduğunu
bilsem de, özellikle bir de ilk aldığım zaman sağ olsun aldığım yerde, Borusan değil bu arada, lastiklerine parlatıcı sürmüşlerdi. Onu geçireceğim diye biraz uğraştım. Geçti mi geçmedi mi, acaba parlatıcıya denk gelir miyim vesaire falan derken virajlarda böyle baya kazık gibi döndüremediğim, yatıramadığım anlar oldu. Arkadaşların hayli gerisinde kaldım geçen hafta. Böyle sonlara doğru hafiften ısındım gibi. Hafiften böyle düzlükte gaz açıp virajda gidemeyen motorcu gibi oldum. Tekrar ısınmaya çalışıyorum. Ve elimize müthiş bir koz geçti arkadaşlar. Nedir? Malum GS'çiler selam vermez. GS'çiler şöyle, GS'çiler böyle diye algılar vardır. Bunu kendim de bizzat hem yurt içi hem yurt dışında test etmiş bulunmaktayım. Hatta unutmam hiç, geçtiğimiz yıl Transvagaraşan'da turunda ya aslında öyle değil galiba falan derken bakın deneyelim dediğim zaman karşıdan gelen GS'çilerin hiçbiri selam vermemişti. Ki yurt dışında gördüğüm kadarıyla benim bir kere tecrübem oldu motosiklette. İnsanlar bayağı dikkat ediyorlar selam vermeye. En azından en uygunu bir kafa selamı. Ama şimdi elimizde müthiş bir koz var biliyorsunuz. O da bu algıyı yıkmak. Önüme gelene selam veriyorum. Tek bir kriterim var. O da kafasında kask olması. Kullandığım motor, hatta bisiklette de bile yanından geçerken bir düt ya da karşıdan geçerken bir düt yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir motosiklet incelemesi değil. Ben de öyle bir kanal değilim. Tamamen anı mahiyetinde kendim için başta, sonra sizlerle etkileşimde bulunmak için paylaşıyorum. Ama ara ara sonra konsolide etme imkanım olur mu bilmiyorum, farklı bir düşüncem olur mu, ama ara ara böyle aralara farklı hissettiklerimi Tiger'dan bir üst sınıfa, boyut olarak bir üst sınıfa, spesifik olarak da bu modele geçen bir kardeşiniz ne hisseder, ortalama bir motosiklet kullanıcısı, onları ara ara paylaşıyor olacağım. Son dönemde böyle kaska mikrofonu koyup sohbet ya da konuştuğum diyeyim videolar biraz azınlıktaydı. Çünkü son zamanlarda hep arkadaşlarla beraber sürdük ve işte interkomlarla, onlarla bağlana çok öyle serbest takılıp üzerine konuşabileceğim fırsat olmadı. Ama hiç durmadım. Bol bol sürdüm. Zaten pek çoğunu biliyorsunuz. Paylaşmadığım çok az gezi var. Zaten ilana koyduğum motosikletimde, Canım Tiger'ımda 18.400 kilometre civarında şu anda. Onu henüz satmadım. Ama tabii ki satacağım. Yani iki motor birden tutmak gibi bir mali durumda bir gelir seviyesinde değilim asla. İşte üzerinde birkaç parça var almak için beklediğim. Aslında yegane şey sis farları, Denali'leri. Zaten ileriye dönük daha sonra da kullanırım diye o kadar iyi kabul edilen bir sis farı almıştım daha önce de. Biraz düşündüğümden çabuk oldu. Şartlar öyle gelişti. Onları söktürdüm. Şimdi ilk fırsatta bu arkadaşa takılacak onlar. Onun haricinde üzerine yaptığım hiçbir eklentiyi neredeyse almadan ilana koydum. Merak eden arkadaşlara yazarlarsa belki açıklama kısmına koyar mıyım bilmiyorum. İlan numarasını da paylaşırım. Ben biraz tez canlı bir insanım. Aslında evet, planlarım arasında bir yerde motosikleti değiştirmek vardı. Bu sikleti bir denemek istiyordum. Ama tabii ne zaman olacağı konusunda bir fikrim yoktu. Dediğim gibi şartlar biraz öyle gelişti. Hızlı da bir araştırma ve karar verme süreci oldu. Tekrar ediyorum, tez canlıyım. Bence doğrusu da bu değil. Ama hemen hemen bu sınıftaki bütün modellere alıcı gözüyle baktım, inceledim. Ya bu arkadaş aslında ilk sıralarda değildi. Aslında evet, en çok hayal ettiğim motorlardan bir tanesiydi. Daha önce de bir test sürüşü yapmıştım Aralık ayında. Çok etkilenmiştim. Onu da paylaşmıştım. Arkadaşımın GS ADV'sini kullandıktan sonra onu kullanınca bunun biraz daha hafif, biraz daha sportif olduğunu ben de görmüştüm ki o da öyle söylüyor. Ama hani biraz daha
Tabii konfor deyince bu hep ön plana çıkıyor açık ara herkes tarafından ama rakipleri de özellikle Multistrada, KTM 1290 bunlar da özellikle sportiflik anlamında bundan kesinlikle daha üstünler. Ama tabii burada salt motor gücü olarak söylemiyorum. Onlar evet tabii ki daha hızlılar. Ama hani bir miktar daha böyle kabiliyet açısından buradaki maksadım da yanlış anlaşılmasın. Hani ben yakın arkadaşlarımla da konuştuğumda bazen bu modelleri zikrettiğimde ya bunun sana fazla işte ölürsün vesaire falan klasik bu konuşmalar olur ama tabii ki tehlikesi de var. Ancak benim oradaki amacım şu: ben kabiliyetinin en üst seviyesinde bir adam değilim. Yani bu konuda çok tecrübeli bir adam değilim ama becerebildiğim yaşım itibariyle bir şey var. O da yine hem henüz çok yeni bir motorcu olarak 900 cc bir motoru sağ salim bu kilometreye getirdikten sonra anladığım, eğer çok ciddi kışkırtılmazsam, ki aslında o da yanlış, kendime hakim olabiliyorum. Birazcık tedirgin davranıyorum. Dolayısıyla kabiliyetli, daha hızlı, daha performanslı motorlardan aradığım, beni daha hızlı götürsün, daha hızlı viraj döneyim mesaileden ziyade ilgili motorun %60-70 performansında bile kullansam onun kabiliyetinden dolayı kendi açığımı daha rahat kapatabileceğimi düşündüğüm için de onlara bakıyordum. Ama ülkemizin ekonomik şartları biliyorsunuz, işte ikinci el değerleri, diğer başka bir sürü etken vesaire derken karar 1300 GS'te kılındı. Kesinlikle de tercihimden mutluyum. Belki bir sonraki durak olabilirdi. Öyle düşünüyordum. Hani biraz daha böyle performanslı bir şeyi bir kere de kullansam mı? Belki bir tık daha yaşlanınca mı, hani hep derler ya bu arkadaşı kullansam diye, ama gerçekten kullanınca, hele bir miktar geçen hafta bu yollarda gaz açınca anladım ki bana fazla yeterli bu arkadaş. Aklım nerede kaldı diyecek olursanız, hani aklım kaldı mı? Kalsaydı da kesinlikle Multistrada V4S'te kalırdı. 1290 çok güzel bir motor, çok performanslı bir motor. Ama bir miktar yakından inceledim. Hani daha önce de hep biliyordum, heves ediyordum. Koşullar olarak çok daha uygun bu motordan, Multistrada'dan da öyle. Ama hani fabrika kapanıyor, şuyu buyu falan bile bir kenara bıraksanız, yakından incelediğim zaman açıkçası Triumph'ta öyle bir malzeme kalitesine alışmışız ki, burada özellikle altını çizip zikretmem lazım. Ben bir miktar aradığım malzeme kalitesinden uzak buldum. Neye etkiler? Evet, ilk falsomuzu yaptık bu arkadaşın. Quick shifter'ı dediğim gibi kesinlikle daha iyi değil. Boşa geçti. Alışmak lazım. Daha sert basmak lazım. KTM'nin malzeme kalitesi benim aradığım seviyenin biraz daha altında buldum. Sonuçta performansına, kullanımına, ömrüne bir etkide bulunmayacağını tahmin ediyorum ama yine de dokunduğum şeylerin belli bir kalitenin üzerinde olmasını arzu ederdim. Oradan biraz uzak buldum onu. Yoksa bayağı yakındım, özellikle ekonomik diye. Gidip alıcı gözle de incelemiştim. Ducati hiç güzel, fena değildi. Son derece iyiydi. Ama bu konuyu şöyle net bir şekilde özetlemem gerekirse, R1300 GS dahil olmak üzere söylüyorum. Benim malzeme kalitesi olarak, hani boyaydı, şuydu buydu, onlar çok anladığım şeyler değil ama özellikle mesela selinin altını açıp işte oradaki kablolara, ısıtmalı koltuğun kablolarına, soketlerine vesaire falan baktığım zaman, yani Triumph'ı ben BMW'nin bile önünde gördüğüm kadarıyla, tamamen şeffaf söylüyorum bunu, bir numaraya koyarım. 2 de bu arkadaş olabilir. Evet, ama kesinlikle Triumph'ın bundan aşağı kalmayacağını, hatta daha iyi olduğunu söylemeliyim. Bu arkadaşla ilk yaptığım sürüşte bir Poyrazköy'e gitmiştim. Hatta ilk Instagram'da hikayeyi de orada paylaştım. Tam şöyle bir tepecik vardı yolda. Ama tabii bunun arkasını biliyorum. Bundan daha da uzundu ve düzdü.
hiçbir kötü maksadım yoktu, net söylüyorum size arkadaşlar. Ama yani bilmiyorum, gazı sabit tuttum diyeyim, daha fazla açmadım. Bu arada hani motoru normal road modunda kullanıyordum ve road modunda da motorun teker kontrolüdür, stopi kontrolüdür vesaire hepsi açık aslına bakarsanız zaten. Ve işte modlar itibariyle de belli miktarda izin veriyor bunlara. Dinamik modu itibariyle kılavuzunda şey yazıyor, bir miktar wheelie'ye, tekere izin verebilir bazı durumlarda diye. Ama tabii söz konusu olan ufacık bir tepecik olunca ve ben de onun üzerinde gaz kesmeyince, arkadaşlar, hayatımda ilk defa bu arkadaş önünü birazcık hani yerden kesti diyebilirim. Daha doğrusu yer bu arkadaşın altından kaydı ama bu kafayı indirmekte birazcık daha geç davrandı diyeyim. Hissiyat olarak tabii bambaşka bir his olunca ben tabii birazcık panikledim. Sonra itiraf ediyorum, aynı yerde bir kere daha aynısını biraz daha abartarak denedim ama genel itibariyle haz ettiğim bir şey değil. Yine de dilimi ısırayım, büyük konuşmayayım. Yani gittiği sürati de diğer motora göre hissettirmediği için ne olduğunu anlamadan saçma sapan hızlara çıkmış oluyoruz. Tukaka. Yani böyle performanslı kullanımda quick shift'larda hiçbir sorun yok. Cız cız geçiyor. Ama şehir içinde o düşük hızlarda klik bıraktı arkadaşlar. Evet, en çok hoşlanacağınız şey nedir? Bir paralever, teleleverli motorda dalma hissinin olmayışı. Gerçekten buralarda böyle sert fren attığın zaman bir araba gibi yavaşlıyor olmasına hayran kaldım. Tiger'ın frenleri son derece iyiydi, yani hatta o motora fazlaydı kesinlikle. Ama süspansiyonu itibariyle en sertte kullanıyordum neredeyse bu yollarda. Ona rağmen bir miktar dalma yapıyordu. Bu arkadaş en sertte değil, hatta road modunda, ama tabii kullandığı sistem itibariyle frenlerde çok daha rahat. Bakalım sırası yok. Burası da böyle avlaktan sonra sanki gazlayacağızmış gibi görünüyor ama bayağı sert bir viraj. Şurada gazı açsan evet arkadaşlar, GS'çiler selam, hala vermiyor. Hiç fark etmiyor. Şöyle bir bakalım. Kim var kim yok. Yok mu Zafer Hoca'nın çadırı, oraya bırakalım. Kısa bir mola. Evet arkadaşlar, çayımızı kahvemizi içtik. Kısa bir mola. O zaman hazırsak şırak diye kamçımızı vuralım ve devam edelim. Cam, motoru kapattığınız zaman en küçük haline geliyor. Hareket ettiğiniz zaman bir önceki konumu neyse oraya doğru tekrar çıkıyor. Ön taraftan şöyle bir 60-70'ten sonra
mekanik değil, bir sürtünme, bir rüzgar sürtünme sesi geliyor gibi hissediyorum. Böyle sürekli bir ış diye ama daha kalın bir tonda, hani uğultu gibi bir ses alıyorum. Hani ben ilk başta acaba ne bileyim kasktan mıdır, şundan mıdır falan diye düşünmüştüm. O incelemeyi bu ara tabii motoru almadan önce de tabii ki, ama pek çok inceleme seyrettim. Onlardan bir tanesinde söylüyordu. Yani önünde aerodinamik şeyler var. Sanki şu boşluktan gelen havadan kaynaklı mı nedir bilmiyorum. Bir yüksek hızda bir vınlama şeyi var. Sesi geliyor. Bugün onu iyice teyit etmiş oldum. Onu bir araştıracağım. Bilen olursa paylaşırsa sevinirim. Muhtemelen şu aralara bir yerlere falan bir aerodinamik bir parça falan koyup aşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani aslına bakarsanız yüksek hızda diğer motoruma göre korkunç konforlu. Yani şu cam mesela alçakmış gibi görünüyor en yüksek haliyle bile. Ama garip bir şekilde omuzlarıma, yüzüme, kaskıma falan gelen çoğu şeyi absorbe ediyor rüzgarı. Hatta tecrübe ettim, yani şöyle, o gün hava pek rüzgarlı değildi geçen hafta. Şöyle bayağı indirip hafif, çünkü tamamen indirdiğiniz zaman, dur şu virajdan sonra deneyeyim. Hatta indirelim. Şöyle tamamen indirdiğin zaman bir naked motor gibi oluyor neredeyse. Hemen hemen şu braketin altına gelecek. Yani şu haliyle bile böyle gazlamalarda gerçekten rahatsız edici bir rüzgar gelmiyor. Deflekte ediyor. Ama benim dediğim ses ya lastik sesi olabilir bu arada. Bilmiyorum. Hep söylerlerdi ama benim şimdiye kadar kullandığım lastiklerde öyle bir ses almıyordum. Bir vanlama sesi altlardan geliyor ama bak, lastik olabilir. Evet, onu da bir araştırayım. Dolayısıyla böyle bir belki memnuniyetsiz olduğum nokta var. Ama gelelim bir diğer konu. Bu motosikleti aslında en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu motosikletin. Gerçekten tabii bu sınıfa gelince süspansiyonların hepsi, çoğu motorda harika süspansiyonlar var. Ama tabii bu motordaki paralever telelever muhabbetini geçiyorum. Onu seven var, sevmeyen var. Konfor odaklı. Ben çok araştırdım arkadaşlar. Şu çok net ki paralever telelever insana konfor sağlıyor. Hataları belki bir miktar daha absorbe edebiliyor. Ama hani teknik olarak ben bunu yapay zekayla da, ChatGPT ile de çok araştırdım. Şu çok net ki zaten BMW'nin daha sportif, bu modelin RS serilerinde göreceğiniz üzere onlarda normal teleskopik süspansiyonlar var. Sportiflik konuysa bunlar daha iyi değil. Ama konforsa konu, stabilite ise bunlar bir miktar daha sürücü konforu sağlıyorlar. Ama gelelim bunun iki tane güzel özelliği var bence süspansiyonunun. Birisi malum herkesin bildiği, paylaştığı, şurada görüyorsunuz A yukarı ok gösteriyor. Benim boyum 1.79 bu arada. Bacak boyum da normaldir. Bir önceki motora çok alışmıştım. 82 santimdi sele yüksekliği. Ayaklarım, topuklarım fazlasıyla rahat yere basıyordu. Bu sınıftaki motorları showroom'da denediğim zaman hemen hepsinde ilk intibam oldu ya, bir dakika, daha çok da rahat basmıyorum gibi falan. Tabii oradaki arkadaşlar söylediler, haklılardır. Onların hepsinde elektronik süspansiyon olduğu için çalışmaz durumdayken çökmediğinden, üzerine oturduğumda benim ağırlığımla olması gereken çökmeyi göstermiyordu. Ama bu bir miktar beni o esnada tedirgin ediyordu. Bunda ekstra şöyle bir özellik var. İşte belli bir hızın altına indiğiniz zaman, bakalım deneyelim, şu an ok yukarıya. Siz şehir trafiğine indiğiniz zaman otomatik olarak süspansiyon siz hissetmeden 30'un altı mıydı? Çok hızlı bir şekilde hemen aşağı ok gösterdi. 85 santimden 82 santime kadar alçalıyor. Tekrar hızlandığınız zaman göreceksiniz yukarı oku. Şurada 70'i geçince miydi? Neredeydi? Orada evet, herhalde 60'ı geçince. Tam bilmiyorum süratleri. Ve bunu hiç hissetmiyorsunuz. Kesinlikle hissetmiyorsunuz. Diğer modellerde de var mı bu özellik? Evet, var. Triumph Tiger 1200 de varmış. Onda bir tuşla indiriliyormuş ve sadece arka süspansiyonu çökeltiyor. Ama bunda her ikisi de arkadaşlar, yani hem önden hem arkadan eşit şekilde süspansiyonu aşağı doğru indirerek sizin ayağınızı yere çok daha rahat basmanızı sağlıyor. Kesinlikle yere basmakla ilgili bir sıkıntı çekmedim. Aynı şekilde hızlandığınız zaman da ideal yüksekliğe kendi kendine ulaşıyor. Bu gerçekten bu sınıfa ilk kez geçecek olanlar için diyeyim, son derece önemli bir özellik. Bir diğer konu da, ben bunu hemen hemen hiçbir içerikte görmedim. Türk içeriklerde görmedim daha doğrusu. Çok fazla yabancı inceleme de seyrettim.
Bazıları bizdekilere benzer, bazıları teknik açıdan çok daha doyurucuydu. Onlardan bir tanesinde öğrendiğim şöyle bir özellik var. Tabii size grafiklerle vesaire falan gösteremem ama pek çok motosikleti alan, özellikle standart kalıpların dışındaki daha ağır kullanıcılar için ya da daha sportif kullanım seven sürücüler için pek çoğunun modifiye ettiği şeylerden bir tanesi motosikletin yayları. Bazıları süspansiyonun iç takımlarıyla da değişiklikler yapabiliyor. Aynı süspansiyonun içerisinde daha sportif şeyler sağlıyor. Bildiğiniz gibi süspansiyonlar içindeki yağın, işte valfler vesaire ve yaylar sayesinde sönümlemesiyle çalışıyor. Bu motosiklette de paralever telelever de olsa önde de tek, arkada tek birer tane yay var. Ve bu yayı da hani pek çok kişi tercihine göre daha sert yaylarla değiştirebiliyor. Bu motosiklette şöyle bir şey yapmışlar önceki serilerde olmayan. Motosikleti şurada benim şu tuşa atadığım neredeydi? Şuna basılı tutunca mı? Evet. Şurada gördüğünüz dinamik modda. Şu an road modu aldım. Bariz bir şekilde şöyle bir konu var. Sadece pek çok süspansiyonda ayar var tabii ki. Bu hani standart dışı bir şey değil. Motosikletin süspansiyonun içindeki valflerle oynayarak süspansiyonun sönümlemesini daha yumuşak ya da daha sert hale getiriyor. Bu okey. Ama hiçbir motosiklet yaya müdahale etmiyor. Ben bu konuya gerçekten teknik olarak çok hakim değilim ama araştırdığım konu şu, hani hatta bazı değişik yaylar var. İşte belli yük altında farklı dirençler gösteren belli bölgelerde çok farklı direnç seviyeleri olan yaylar. Ama bu motosiklette road modundan dinamik moda geçtiğiniz zaman nasıl bir mekanizma yapmışlar bilmiyorum. İçeride ayrıca küçük bir mekanizma içerisinde bir yay daha var. Yani süspansiyonun içindeki sıvılarla, valflerle, yani klasik sertlik ayarıyla, damping ayarıyla oynamadan o ayrı bir ayar ve duruyor. Tamamen süspansiyonun yayını %20'ydi yanılmıyorsam kadar daha sertleştiriyor. Şunu görüyorsunuz. Mesela ben şimdi bunu dinamiğe alacağım. Şu an road modunda. Mesela ben şimdi bunu dinamiğe aldım. Dinamiğe geçerken hiçbir şey hissetmiyorsunuz tabii. Bunu çok yavaş yapıyor. Ama şöyle oluyor. Bunu şurada hissediyorum. Birazdan belki dururum. Kameraya yansır mı bilmiyorum. Dinamik modunda gerçekten ben bu kadar bir karakter değişimi hiç görmemiştim. Diğer motosikletimde de arka süspansiyon elektronikti. Farklı damping ayarlarını yapıyordum. Önden böyle ön süspansiyonu da ayarladığım zaman çökmesi vesaire bayağı farklılaşıyordu. Ama arka süspansiyonda ben pek bir şey hissetmiyordum değişiklik anlamında. Belki biraz psikolojik. Ama şimdi bunda o yayı devreye sokuyor. Ve şeyi gerçekten anladım, yani süspansiyonun yumuşamasıyla yayın yumuşaması arasındaki farkı. Böyle kenara çekip durup tekrar road modunu aldığım zaman bir tamamen gevşeme hissediyorum. O yayın devreden ilave olarak çıkmasıyla. Birbirine bağlantılı mı yapmışlar nedir bilmiyorum. Ama bunda böyle sanki iki farklı yayınız varmış gibi kullanma opsiyonu da var. Bunu teknik olarak birazcık daha bilenler anlayabilir belki ama bu özellikle son derece hoşuma gitti. Dinamik modda bayağı karakteri değişiyor motorun. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Süspansiyonun road, dinamik, enduro ayarı farklı. Sürüşün şuradan yapılan road, dinamik, enduro, eco, rain ayarı farklı. Yani ben diyorum ki şu an road modundayım. Diyorum ki sen bana road modunun gaz kolu tepkisini ver. İşte ABS desteğini, traction kontrolünü, şu bu her neyse bunları ver. Dinamik modda fazla abartma. Ama sen bana şu ayardan süspansiyonu dinamik olarak ver. Dinamik süspansiyonu ver. O da mümkün. Navigasyonsuz bulabilirsem buralardan bir yerlerden giriliyordu. Sizi çok sevdiğim Göksu köyündeki dere kenarına götüreceğim. Orada yine kısa bir mola veririm ve videoyu orada kapatırız. Yeni motor hayırlı olsun videosu. Abi road modunda bile direksiyonu elime verecek yani. Önümü kaldırmaya çalışıyor. Evet.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu vesileyle hayırlı olsun sürüşünü, yeni motorun hayırlı olsun sürüşünü de yapmış bulunuyoruz. Güzel mesajlar gönderen, hayırlı olsun diyen tüm arkadaşlara, dostlara da teşekkür ediyorum. Ben şuralarda hafiften ya da belki şurada mola vereceğim. Takipte kalırsanız sevinirim. Instagram'dan ve YouTube'dan yeni içeriklerden haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Canınız isterse de abone olun tabi. Şöyle biraz da yavaş sürüş deneyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu güzel, harika manzara eşliğinde.